Merhaba sevgili seyirciler, mutfağıma hoş geldiniz. Oktay Usta'nın mutfağında bugün sizler için enfes bir tavuk kanat hazırlayacağım. Özel sosuyla birlikte hazırlanmış böyle yumuşacık, dışı çıtır çıtır olan güzel ev yapımı fırında pişirilmiş bir tavuk kanat tarifi geliyor. Efendim 2 kilo tavuk kanat aldım sevgili seyirciler. Püf noktalarıyla birlikte paylaşacağım şimdi. 2 kilo tavuk kanat. Sadece o kanat kısmı, gövde kısmı değil. Tuz, kekik, pul biber, köri ve karabiber olacak. Burası baharatlar bölümü. Hemen devam edelim. Sos yapımında sevgili seyircilerim bir kaşık şöyle dolu dolu ev yapımı yoğurt. Burada bir çorba kaşığı domates ve biber salçası karışımı var. 5-6 tane küçük soğanlardan hazırladım. Sosta sarımsaklık var. Böyle güzel sarımsak aromalı olacak. Üzerinde domates, yeşil biber, kırmızı biber, soğanlarla birlikte onlar üzerinde yerini alacaklar. İsterseniz patates dilimleri de koyabilirsiniz arasına sevgili seyircilerim. Özel yapım Oktay Usta tavuk tarifi hemen başlıyor. Şimdi sevgili seyircilerim püf noktasından bahsedeyim. Tavuğu alıyoruz. Kasaptan aldıktan sonra 4-5 su yıkadım. Suyunu sürekli değiştirdim. Suda bekletiyoruz bu tavukları. Bir tanesi suda bekletilmesi 1-2 saat kadar soğuk suda beklettiğimiz zaman tavuk kanatlar bakın daha diri diri ve daha canlı şişiyorlar sevgili seyircilerim. Bu birinci püf noktası. İkinci püf noktasına geldiğimiz zaman tavuk kanatları şöyle 2 çentik atıyorum. 1, 2. Tek tarafından atıyorum. Bu sadece derili tarafından. Şu alt kısma atmıyorum. İçindeki suyu şu bölümde sıkışsın, yumuşacık olsun. Üzeri de çıtır çıtır olan bir tavuk kanat tarifi geliyor. Tüm tavuklu kanatlarını bu şekilde böyle çentikler atıyorum bıçak ile. Ondan sonra sos yapımına geçiyoruz sevgili seyirciler. Sevgili seyircilerim şimdi baharatlarını ve lezzetlendirme bölümüne geçiyoruz tavuğumuzun. Hemen şuradan kaşık ile tuzunu veriyorum. 1 tatlı kaşığı. Birer tatlı kaşığı pul biber, kekik, sevdiğiniz baharatlardan ne seviyorsanız, kimyon seviyorsanız kimyon koyabilirsiniz. Ben burada köri koyduğum için kimyon koymadım. Köri yarım normalde hepsinden birer tatlı kaşığı koyarken buna yarım koyuyorum. Yarım tatlı kaşığı köri koydum. Sevgili seyircilerim şimdi 4 diş sarımsağımız var burada. Taş köprü sarımsağımız. Hemen sarımsak eziyorum üzerine. Canım benim. Evet, güzel lezzet katar. 4 diş olur, 5 diş olur. Allah ne verdiyse, imkanınız neye müsaitse sevgili seyircilerim sarımsak koyun içine. Çok müthiş güzel bir lezzet katar içinde. Evet, şimdi sos yapımına geldiğimiz zaman şurada bir çorba kaşığı tepeleme dolu yoğurt, ev yapımı, bir çorba kaşığı da salçamız var. Şimdi bu ikiliyi birleştireceğim. Canım birleşir misin rica etsem? Zorlaştırmaya çalışıyor ama onu ikisini burada yoğurt ve sevgili seyircilerim salçayı bir karıştırıyorum öncelikle. Kıvamı açılsın diye. Bakın böyle bir karıştıralım. Yağ koymayacağım. Neden yağ koymuyorsun Oktay Usta diyebilirsiniz. Çünkü tavuk kanatlar, deriler yağlı olduğu için ekstradan yağ koymak istemiyorum. Çok yağlı olur bu defa. İçinizi bayar ondan dolayı yerken. Hiç yağ koymadan hazırlamanın gayreti içinde olacağım sevgili seyircilerim. Şimdi özür dilerim karabiberini kırmamışım. Değirmenden karabiber. Karabiberi biraz şöyle hatırı sayılır kırabilirsiniz. Güzel yakışır çünkü. Bu da tamam. Karabiber, pul biber, kekik, kimyon veya köri. İkisinden birini tercih edebilirsiniz. Sevgili seyircilerim domates, biber, soğan onlar üzerinde yer alacak olanlar. Şimdi dalıyoruz sosla tavuk kanatlarını sevgiyle buluşturuyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Çocuklarımız çok severler. Yesin yavrularımız şöyle ev ortamında yapılan
tüm lezzetler önemlidir. Tüm detaylarıyla ve püf noktalarıyla sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Suda bekletmemiz, sevgili seyircilerim, güzelce ondan sonra çentikler atmamız. Bir önemli püf noktası da tavuk kanatları alırken sevgili seyircilerim küçük boy almayın. En büyük boy, jumbo boy diyorlar. Büyük boyları alırsanız daha etli ve daha lezzetli oluyor. Bu çok önemli bir püf noktasıdır. Körpe olsun diye gidip küçüklerini almayın. Küçükleri alırsanız içinde derisi ve kemiği de olduğu için bir lokmacık içinden et çıkar. Ama ve lakin şöyle jumbo boy aldığınızda doyasıya güzel şöyle keyifle yiyebileceğiniz tavuk kanatlar Oktay Usta'nın elinden çıkıyor sizler için. Şimdi bu sosla karıştırdıktan sonra vaktiniz varsa 2-3 saat dolapta streç filmi kapatıp bekletebilirsiniz. Vaktiniz yoksa yağlı kağıt serilmiş tepsiye alıp üzerine domates, biber, soğanlar konulup 200 derecelik veya 190 derece alt üst pişirme bölümünde nar gibi oluncaya kadar kızartıyoruz. Sevgili seyircilerim, tavuğumuz fırına gitmeye hazır hale geldi. Sosuyla buluştu. Sonra yağlı kağıt serilmiş tepsiye aldık. Üzerine kırmızı biber, yeşil biber ve soğan parçaları koydum. Domates de koyacaktım ama domates koymaya yer kalmadı. Problem yok. Domates de yerken söğüş yapar yeriz. Efendim şu anda fırına gitmeye hazır hale gelen tavuğumuzu görüyoruz. 190-200 derece, fırınınız çok yüksek ısı çekiyorsa 190 derecede pişirin, yanmasın. Fırının orta katında ister turbofanda olabilir, ister alt üst pişirme, fark etmez. Hepsi de olur sevgili seyircilerim. Bismillahirrahmanirrahim. Canım, iyi yolculuklar diliyorum. Şöyle ailecek bir tavuk kanat ziyafeti birazdan fırından çıktıktan sonra ortalama 1 saat kadar sürer. Saatime bakıyorum. Fırından çıktıktan sonra net süreyi sizlerle paylaşacağım. Sevgili seyircilerim, tavuğumuzu fırından alıyoruz. 1 saat 10 dakika sürdü. 200 derecelik ısıtılmış fırında. Şu an fırındaki görüntüyü sizlerle paylaşıyorum. Bakın, geliyor. Lezzet geliyor. Fırından geliyor. Tavuk kanat geliyor fırında. Hiç yağ koymadım. Kendi yağıyla, suyuyla pişti. Su, yağ yok. Sevgili seyircilerim, çok da güzel kızarmışlar. Nar gibi olmuşlar. Bakın şurayı özellikle sizlerle paylaşayım. Canım benim, sevgiyle gelir misin? Şuraya bakın sevgili seyircilerim. Çıtır çıtır kızarmış, görüyor musunuz? İşte o çizikler. Ondan sonra şu dokusu, yumuşak dokusu. Güzel böyle iyice kızarmış. Birazdan isterseniz böyle ekmeğin arasına kemiğinden şöyle çekip ekmeğin arasında da sunum yapabilirim sevgili seyircilerim. Evet, şimdi tamamen soğuduktan sonra, yani özür dilerim, ilk sıcaklığı çıktıktan sonra servis edeceğiz. Çünkü bayağı bir sıcak insanları yakabilir. Yanında pilav olur, ekmeğin arasına koyup yiyebilirsiniz, pidenin arasına koyup yiyebilirsiniz. Sevdiklerinizle birlikte inşallah güzel güzel tatlar, lezzetler sofralarınızda olsun. Bana destek olan dostlarıma çok teşekkür ediyorum. İnşallah hep birlikte 1 milyona doğru yükseliyoruz Allah izin verirse. Çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın, sağlıklı kalın. Allah'a ısmarladık.